Merhaba sevgili seyircilerim. Mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mübarek 3 aylardayız. Bu gece Regaib Kandili. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. İnşallah sofralarınıza bereket olur. Ben de sizler için bugün şöyle yumuşacık, puf puf olan peynirli pufuduk poğaçalar hazırlamak istiyorum. Tarifimizde neler var? Hemen çay bardağı ile ölçüler yaptım ki daha kolay olsun, anlaşılır olsun diye sevgili seyircilerim. Bardak ölçümüz bir 100 mililitrelik bardak var, bir de 125 mililitrelik çay bardağı. Buradakilerin tamamı 125 mililitrelik. Sıvı yağ, süt, su, yoğurt. Aynı şekilde bakın. 125 gram da tereyağımız var. 2 adet yumurta, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Burada da 1,5 paket olarak instant maya var. Bir paket 10 gram, 5 gram da tatlı kaşığı ilave ettiğim için 1,5 oldu. İçinde de beyaz peynir olur, yumuşak peynir olur, lor peyniri, Allah ne verdiyse peynirlere içini dolduracağız sevgili seyircilerim. Şimdi burada 6 su bardağı unumuz var. İhtiyaca binaen azaltmak, çoğaltmak tamamen elimizde. Önce bu defa bugünkü hamur yoğurmayı elde değil de şeften biraz yardım alacağım. Üzerinize afiyet, biraz kolumda ağrı var. Bütün hastalara Rabbim şifalar ihsan eylesin. Evet efendim, şimdi karıştırma kabımı buradan hemen aparatını söküyorum, çıkartıyorum. Burada sıvıları döküp önce bir telle hepsini karıştırıyor. Sonra da aşama aşama paylaşıyorum sizlerle. Sevgili seyircilerim, süt, şeker, maya üçlüsünü buradaki şefin kazanının içine aldım. Çırpma teliyle karıştırarak erittim. Yalnız püf noktası burada, en önemli püf noktası her şeyin ılık olması. Çünkü havalar soğuk, performansını iyi alabilmemiz için yağ dahil hepsinin ılık ortamda ya da fırında şöyle bir 40-50 derece fırında bir 15 dakika tutun, ılık hale getirin. Sıvı yağı da döktüm. Şimdi buraya 1 çay bardağı da ev yapımı yoğurt. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun kıymetli seyircilerim. Şimdi tuz, yumurtanın akı, onları da ilave edeceğim. Buraya güzelce çırpma teliyle sıvıların hepsini karıştırdıktan sonra unu, buradaki 6 su bardağı unun 5 bardağını dökeceğim. 6. bardak ihtiyaç olursa dökeceğiz. Sıvıların hepsini karıştırıyorum. Yumurta akı dahil içinde. Kırıyorum şimdi. Sevgili seyircilerim, kazanı makineye aldık. Ununu veriyorum şimdi buradan. 1 bardak geriye ayıracağım. İhtiyaç olursa onu dökeceğiz. Şimdi burası biraz beklesin. Şimdi burada 1 tatlı kaşığı tuz var. Tuzunu da ilave ediyorum. 125 gram da oda sıcaklığında tereyağı. Onu da ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi makinamızı çalıştıracağız. Buraya... Allah! Tamam, sakin ol. En üst ayarda unutmuşum. Özür diliyorum. Çok korktum. Biraz kalbim pıtı 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 atıyor. Tamam, sakin sakin. 1. viteste çalıştıracağız. Önce sıvılar ve un hepsi bir güzelce karışsın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Sevgili seyircilerim, şu an makinamız durdu. Şöyle hemen kaldıralım. Evet, hamuru görüyoruz. Canım benim, şöyle ayrılır mısın? Heh. Şimdi kıvamını sizlerle paylaşacağım. Kıymetli seyircilerim, ele yapışmayan ama yumuşacık bir poğaça hamuru hazırladım sizler için. Ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel puf puf olur. Bakın kazana da yapışmıyor çünkü aynı zamanda. Kazana yapışırsa un ilave etmek gerekir. Un demişken hemen hatırıma geldi. Şimdi 7 su bardağı, 1 su bardağı daha un ilave ettim. Toplamda 7 su bardağı un olmuş oldu kıymetli seyircilerim. Biraz daha az bir şey daha tuz ilavesinde bulunun. Tuzu az gelir. Ondan dolayı söylüyorum. Kıvamını şöyle tam bir görelim. Aynı bu kabın içinde tekrar geriye alacağım. Mayalandırıyorum. Ondan sonra da şeklini veriyoruz. İçini peynirini koyuyor ve fırına gönderiyoruz.
Sevgili seyircilerim, örtüyü alıyoruz. Kontrol etmek için streç filmini almıştım. Gayet güzel mayalanmış bakın. Şöyle hatta çevireyim isterseniz. Görmek ister misiniz? Bakın döndürüyorum içerisinde. Ilık ortamda bekletelim çünkü metaldir. Özellikle böyle kalorifere yakın bir yere koymazsanız çok aşırı soğuk çeker ve dolayısıyla kıymetli seyircilerim mayalanması çok gecikir. Ondan dolayı söylüyorum. Ilık ortamda bekletmeye özen gösterelim. Bakın yumuşacık puf puf bir hamur. Evet, şimdi hamurumuz oldukça yumuşak. Kalorifere yakın yere koydum. Bayağı da hatta biraz ısınmış bile fazladan kıymetli seyircilerim. Ama problem yok. Mutfakta çareler bitmez. Şimdi buradan bezelere bölüyorum. Mandalina büyüklüğünde bezelere böleceğim. Şöyle. İçine beyaz peynir koyacağım. Beyaz peynir olur, patatesli olur, kıymalı olur, kaşar peynirli. Allah ne verdiyse. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse ondan yararlanabilirsiniz. Böyle yumuşak bir hamur. Görüyor musunuz? Bakın. Akıyor adeta. Sevgiyle akan bir hamur ortaya çıkmış oldu. Bezelere bölüyorum. İçine peynirini koyuyor ve pişirme bölümüne geçeceğiz şimdi. Ama pişirmeden önce en önemlisi tepsi mayası. Orası gelmeden pişirirsek pufuduklar olmazlar çünkü. Evet sevgili seyircilerim, şu anda 18 tane güzel böyle puf puf yumuşacık poğaçamız hazır. Şimdi bezelere böldükten sonra yuvarlıyoruz. Yuvarladıktan sonra ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim yerde şöyle hemen ortasını açıyorum. Parmak uçlarıyla hiç ekstradan un, yağ bir şey vermiyoruz. Çünkü yağlı bir hamur olduğu için kendi o içindeki yağ yeterli geliyor. Buraya bir tatlı kaşığı beyaz peynir koyuyorum. Beyaz peynir koyduktan sonra uçları tutuyor, orta merkezde topluyoruz. Bir araya getiriyoruz. Peynirin dışarıya akmaması için. Şöyle dikkatli bir şekilde. Sonra şuraları da kapatalım. İyi kaynaştıralım ki içindeki peynirler eriyip dışarıya çıkmasın. Kaynaşma işi tamamlandıktan sonra yuvarlama bölümüne geçiyoruz. Özür dilerim. Galiba çok konuştum. Dilim damağım kurudu. Mübarek 3 aylardayız sevgili seyircilerim. Kandil günü olunca herhalde böyle oluyor. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Şöyle dikkatli bir şekilde yavaş yavaş bezeyi parçalamadan içinde peynirin dengeli bir şekilde ortada kalmasını sağlıyoruz. Ve buradan sonra hemen getiriyorum, fırın tepsisini alıyorum. Şeklini bu şekilde verdikten sonra hepsini fırın tepsisine alacağız. Üzerine bir streç film kapatıp ılık ortamda 15 dakika veya yarım saat ortamın sıcaklığına göre mayalanacak. Ondan sonra 190 derecelik fırına vereceğiz. Şimdi tamamını, peynirlerini koyuyorum ve kapatıyorum. Yumuşacık, içi peynirli poğaçamız. Kıymetli seyircilerim, çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Dondurucuya koymak isteyen seyircilerim olabiliyor. Bana soruyorlar yorumlar bölümünde. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra sadece yumurtasını sürmeden böyle tepsisiyle birlikte dondurucuya koyabilirsiniz. Çıkarın, çözülsün, mayalansın. Mayalandıktan sonra yumurtasını, susamını ve sonra da fırın yolculuğu taze taze olur. Çok da güzel olur. Yavrularınız için, beslenmelerinize, eşinizin işine, yolculuğa, her yere gidecek böyle yumuşak, puf puf olan bir peynirli poğaça hazırladım sizler için. Şifa olur inşallah yiyenlere diyoruz. Kilo almamaya özen gösterelim. Günlük mutlaka suyumuzu içelim. Sağlıklı bir yaşam için. Evet, fırınımız şu anda 190 derecede bizi bekliyor. Canım, iyi yolculuklar. Sevgiyle gidiyor. Diğerini koyamadım. Çünkü onu koyduğum zaman buradaki ısı dengesi bozulur. İki tepsi çıktı. Kıymetli seyircilerim, birinci tepsiyi pişiriyorum. Çayı demliyorum. Start tuşuna basıyorum.
Sevgili seyircilerim, fırından güzel kokular geliyor. Subhanallah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Güzel nimetler veriyor. Saatime bakıyorum. 17 dakika oldu. 17 dakikada efendim şu anda peynirli poğaçamız. Ama bu bildiğimiz poğaçalardan değil, böyle kocaman kocaman. Duble porsiyon bir poğaça oldu sevgili seyircilerim. Hemen fırının kapağını açmışken bunu da gönderiyorum. İkinci kabımız da fırında pişmeye devam etsin. 190 derecede canım benim. İyi yolculuklar. Evet, şimdi kıymetli seyircilerim hemen çayımızı dolduracağız. Şimdi fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra güzelce servislerimizi yapalım. Ilık olursa sıcağa dönük çok güzel olur. Soğuk hamur işleri hiç güzel olmaz. Sıcağa yakın oldu mu müthiş tadı olur kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi poğaçamız çıktı. Çayımız demlendi. Hemen çayımızı dolduruyoruz. Ondan sonra buyurun sofraya diyoruz. Sevdiklerimiz inşallah soframızda olsun. Bu gece çok önemli bir gece. Regaib kandiliniz mübarek olsun. Kıymetli seyircilerim, sizler için dua edeceğim ve dua bekliyorum. Allah dünyamıza barış, kardeşlik, huzur versin. 3 aylarımız hayırlı mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Sevdiklerimizle bir arada eylesin inşallah. Doku testini birazdan yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlık kalın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. 1 milyona az kaldı. Abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a ısmarladık.